Teknoloji raporunda bu hafta Windows 11 kullanıcıları yine reklamla karşılaşıyor. Instagram Türkiye'de yasaklanıyor. Intel 13. ve 14. nesil işlemcilerde garanti süresini uzatıyor ve Chrome'a 2 yeni özellik geliyor. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlasına geçmeden önce bu bölümün sponsoru olan Recordly'den bahsetmek istiyorum. Recordly 2 yarışmada ödül kazanmış bir transkripsiyon servisi. Arka planda yapay zeka kullanarak onlarca dili saniyeler içerisinde kelimeleri döküyor. Videonuzda birden fazla kişi varsa bütün konuşmacıları tek tek belirliyor ve yine bu konuşmaları saniyeler içerisinde onlarca başka dile çeviriyor. Bütün bunlar arka planda yapay zeka kullanılarak yapıldığı için Recordly bağlamı çok iyi anlıyor. Örneğin şu an izlediğiniz bu video Recordly sayesinde transkripsiyon yapıldı ve aynı zamanda birçok dile çevrildi. YouTube'un altyazılar kısmını şu an aktif ederseniz birçok farklı dilde teknik konuyu çok iyi bir şekilde anladığını göreceksiniz ve bunu aynı şekilde çeviriye yansıttığını göreceksiniz. Videonuzda Diablo kelimesi geçiyorsa Recordly şu an Diablo oyunu hakkında konuştuğunuzu anlıyor ve buna özgü çeviri yapıyor. Ayrıca çevirinizden önce yazılıma farkında olması gereken kelimeleri de verebiliyorsunuz. Özellikle bu kelimeleri şöyle çevir diyebiliyorsunuz veya terimce oluşturabiliyorsunuz. Seçtiğiniz her dil için dublaj özelliği de mevcut ama dublaj özelliği şu anlık beta aşamasında. Son olarak yapılan testlere baktığımızda Recordly'nin hata oranı diğer bütün platformlardan çok daha az. Bu sayede metninizi editleme süreciniz çok daha kısalarak size zamandan inanılmaz tasarruf sağlıyor. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Recordly'yi deneyebilirsiniz. Teknoloji raporuna sponsor oldukları için Recordly'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi haberlere geçelim. Bu hafta yapay zeka kategorimize başlıyoruz ve ilk haberimiz Meta tarafından geliyor. Biliyorsunuz her yapay zekaya zararlı girdilere karşı koruma özelliği ekleniyor. Meta'nın zararlı girdilere karşı koruma özelliği karakter arası boşluk bırakılarak kırılabilmiş. Yani siz normalde zararlı bir girdi veriyorsunuz. Bunun cevabını vermiyor. Yani bu konuda yardımcı olamam size diyor. Ama aynı girdiği karakterler arası boşluk olarak verdiğinizde bunu kabul ediyor. Tabii Meta hemen bir güncelleme yayınlayıp bu durumu çözmüş ama yine eski sürümler açık kaynak olduğu için eski sürümlerde kullanılabilir. Zaten Lama'nın sansürsüz versiyonları da yayınlanıyor. Modifiye edilerek işte Dolphin Lama versiyonları yayınlanıyor. Yani çok önemli de bir şey değil. ChatGPT'de olsaydı biraz daha farklı olurdu ama Lama'da zaten sansürsüz modeller isterseniz var indirip kullanabiliyorsunuz. Instagram kullanıcıların kendi yapay zekalarını üretmesine izin verecek. Şu an bu Amerika Birleşik Devletleri'nde açılmış, diğer ülkelere de yavaş yavaş gelecek. Nasıl kendi yapay zekamızı üreteceğiz, yani nedir bu diye soracak olursanız, hani ChatGPT kullanıyorsanız ChatGPT'nin GPT'lerim gibi işte kendinize uygun bilmem işte şu antrenör, film önericisi, şu bu gibi farklı yapay zekalar üretebiliyorsunuz. Açıklamasını giriyorsunuz, nasıl davranmasını giriyorsunuz. Mobil üzerinden konuşabileceksiniz. Burada içerik üreticileri için bir şey yapmışlar. Biliyorsunuz Mark Zuckerberg'ün bir hayali var. Bütün içerik üreticilerinin kendi yapay zekası olsun istiyor. Böylece hayranlarıyla konuşsun istiyor. Burada da işte içerik üreticileri kendi yapay zeka ikizini yaratabilecekmiş. Paylaştıkları videolarda hep mantıklı gözüküyor bu tarz özellikler ama gerçekten nasıl olacak göreceğiz. Gemini bu hafta yabancı topluluklarda linç yedi. Nedeni ise yayınladıkları bir reklam kampanyası. Reklam ne diye soracak olursanız, reklamı izlediğinizde bir kızın hayran olduğu sporcuya yapay zeka ile mektup yazmasını öne çıkartıyorlar. Normalde biliyorsunuz siz birisine hayransanız mektup yazarsınız. Böyle şeyler var. Küçükken özellikle yapılıyor. İşte çok hayran olduğun birisine mektup yazıyorsun ama oradaki amaç ne? Sen duygunu, düşüncelerini hayran olduğun bir bireye aktarıyorsun ve özellikle çocukken aktardığında bu çok daha tabii ki farklı bir şey oluyor. Burada Google'da bir reklam yürütmüş. Çocuğun hayranlık mektubunu Gemini'ye yazdırmasını öne çıkartmışlar. Böyle bir özelliği var. Bunu kullanın. Bunu teşvik ediyorlar. İnsanlar da doğal olarak bunu sevmiyor. Mektup gibi özel olması gereken bir şey, duygularını içermesi gereken bir şeyi de yapay zekaya yaptırtmazsın diyorlar ki haklılar da. Bu reklam fikri kimin aklından çıktıysa artık muhtemelen Google'dan kovulmuş mudur yani. Ama gerçi bir kişinin aklından da çıkmıyorlar. Bir sürü kişiden onay alarak geliyor. Nasıl böyle bir şey yapmışlar açıkçası bilmiyorum. Gerçekten komik. Gemini demişken, Gemini 1.5'in yeni sürümü test amaçlı olarak yayınlandı ve Hugging Face ILO puanlamasında şu an 1. sıraya oturdu. Yani şu an GPT-4o'yu, Claude'u ve Meta Llama 3.1'i tamamen geçti bu yeni sürüm. ELO puanlarına bakacak olursak Gemini 1.5 1300 puan almış. GPT-4o'nun puanı ise 1286. Yani şu anlık yeni kral Gemini'nin bu deneysel sürümü olarak gözüküyor ama bunu henüz herkese açmalılar. Perplexity son zamanlarda izinsiz içerik kullandığı için ateş altındaydı. Buna istinaden yeni bir gelir modeli çıkarttılar. Artık büyük firmaların makalelerini kullanırken bu firmalara ücret ödeyeceklermiş. Bu programa katılırlarsa ekstra ücretler ödeyeceklermiş. Şimdi peki buradaki soru işareti küçük bloggerlara ne olacak? Çünkü Perplexity bunlardan da yararlanıyor. Onlara ne olacak şu anlık belirsiz. Ama en azından büyük haber kanalları için böyle bir şey yapılmışken çok fazla mahkemeyle şununla bununla uğraşmayalım diye böyle bir karar alınmış. Büyük firmalar Perplexity'den para kazanabilecek. Şimdi bir diğer kategorimiz olan güvenlik kategorisine geçiyoruz ve bu hafta birazcık güvenlik kategorimizdeki haberler maalesef az ama yine güzel haberlerimiz var. Google Chrome'a yeni bir güvenlik özelliği ekliyor. Artık kullanıcı seviyesindeki bir yazılım Chrome'dan veri çekmek istediğinde Chrome bunu engelleyecek. Böylece kullanıcı seviyesine çalışan herhangi bir yazılım Chrome'daki hassas verileri, çerezler, şifreler gibi şeyleri çekemiyor hale gelecek. Şunu soracak olabilirsiniz, abi sistem seviyesinde çalışırsan olacak. Sistem
sistem seviyesinde çalışırsa, yani root olarak çalışırsa ona şu anlık yapılabilecek bir şey yok. Ama yine de güzel bir gelişme. Google'da yine sahte zararlı yazılım reklamı tespit edildi. Kullanıcılar Google Authenticator diye aratma yaptığında en baştaki link reklam ve zararlı yazılım. İşin ilginç yanı, fark ettiyseniz reklamın üstündeki URL'de google.com yazıyor. Ama tıkladığında girdiğin link google.com değil. Üstüne bir de ekstra google.com yazdığı için insanlar buna kanabiliyorlar. Google buna nasıl izin verebiliyor bilmiyorum. Senin reklam kampanyan başka site a.com'da ama sen yine de oraya google.com yazabiliyorsun. O da ilginç bir durum. Bilerek mi yapıyorlar, hani bunlardan da mı para koparmaya çalışıyorlar, hakikaten anlamıyorum ama bu durumdan kullanıcılar muzdarip oluyor. Anlamayan kullanıcılar muzdarip oluyor daha çok ve siz bile hani boşluğunuza gelir oltalama saldırısına düşebilirsiniz. Ve bu strateji artık bir defa iki defa gördüğümüz bir şey değil, defalarca gördüğümüz bir şey. Her ay en azından böyle bir haberle karşılaşıyoruz teknoloji raporunda. Google Authenticator olmuyor, başka bir yazılım oluyor. Mesela geçen ay galiba Arc Browser için konuşmuştuk. Her ay böyle bir olay çıkıyor ve Google'un artık buna bir son vermesi lazım. Google reklamlardan bildiğiniz insanlar düzenli olarak virüs kapıyorlar ve işte bu yüzden reklam engelleyici kullanmayı normal kullanıcılara da tavsiye ediyorum. Bazıları diyor ki abi reklam engelleyici hak, hukuk bilmem ne değil mi? Abi bildiğin reklam engelleyici kullanmadığında zararlı yazılım yeme ihtimalin büyük oranda artıyor. Belki sen bilinçli bir kullanıcı olarak buna düşmeyebilirsin ama birçok normal kullanıcı reklam engelleyici kullansa zaten bunları görmeyeceği için bu virüslerden arınabilmiş olacak. Dolayısıyla ben normal kullanıcılara da reklam engelleyici kullanmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi mahremiyet kategorisine geçiyoruz. Çin hükümeti insanların platformlara giriş yaparken tamamen kimliğiyle giriş yapmasını istiyor. Bu şekilde sahtekarlığın önüne geçebileceklerini ve kullanıcı mahremiyetini koruyabileceklerini söylüyorlar. Hadi sahtekarlığı anladım. Bir şekilde bu durum sahtekarlığı azaltabilir ama mahremiyeti nasıl koruyacak onu anlamadım. Ben her platforma kimliğimle giriş yaptığımda bildiğin adım, soyadım, numaram, her şeyim yazıyor, yani adresim bile. Direkt Yusuf İpek'le linklemiş oluyorlar. Ben bunu istemem. Her platforma giriş yaparken kimlikle giriş yapmak istemem. Zaten Çin'de şu an bu tarz platformlara kayıt olurken telefon numarası zorunluymuş. Herhangi bir platforma kayıt olmak istiyorsan Çin'de telefon numaranı vermek zorundasın. Telefon numaran da yine sana linklenebiliyor. Üstüne bir de kimlik getirirlerse mahremiyet falan kalmaz ortada. Şimdi donanım haberlerine geçiyoruz. PC World'un yaptığı testlere göre AMD Ryzen AI 300 performans konusunda Intel ve Snapdragon işlemcilerini geçiyor. Ama batarya performans konusunda Snapdragon işlemcilerden daha geride kalıyor. Tabii günün sonunda daha fazla kullanım, daha fazla inceleme gerçek sonuçları daha fazla yansıtacak. Bu arada AI işlemcilerden bahsetmişken Intel'in 13. ve 14. nesil işlemcilerindeki kasırga hala devam ediyor. Intel'e soruşturmalar açılmaya başlanmış ve yakında bu konu hakkında dava yiyebilirler. Bütün bunlardan sonra Intel 15.000 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bir anda 15.000 işçi çıkarmak çok fazla. Yani 15.000 kişi az bir grup değil. Intel gibi bir firma için bile az değil. İlginç bir karar. Kimse beklemiyordu ama burada Intel'in hisse değeri %30 oranında düştü bütün bu haberlerden sonra. Daha fazla para biriktirmek istiyorlar. Bu çünkü 15.000 işçinin de ödeneği muhtemelen bir yıl içerisinde fazladır ama 15.000 işçiyi de işten çıkarma kararı almışlar. Hisse değerleri ise %30 oranında düşüyor. En azından kullanıcılar için güzel bir haber var. 13 ve 14. nesil işlemcilerin garantisini Intel 2 yıl daha uzatacak. Böylece işlemcinin zarar görürse en azından garanti kapsamına girecek. Az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçiyoruz. Türkiye Instagram'ı engelledi. Şu an ben bu yayını 3 Ağustos tarihinde çekiyorum ve kendi mobil verimle girmeye çalıştığımda Instagram'a erişemedim. Peki burada soru işareti şu. Bunun gerekçesine. BTK'nin yaptığı açıklamaya göre Instagram katalog suçlara uymuyor. Peki katalog suçlara uymamak ne demek? Çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme veya Atatürk'e hakaret gibi gönderilerin kaldırılması istendiğinde Instagram cevapsız kalıyormuş. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı şunları söyledi. Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler. Ve genel olarak Instagram'ın ikiyüzlü davrandığı söylenmiş. Konuşmanın tamamına bakacak olursanız böyle bir söylenti var. Şimdi bu olay hakkında benim yorumumu merak ediyorsanız bu olayın iki noktası var. Basit bir olay değil aslında. İlk noktada evet, gerçekten Meta'nın ikiyüzlülüğü var. Gerçek bir durum ve sadece Türkiye'ye karşı değil birçok ülkeye karşı bu ikiyüzlülüğü gerçekleştiriyorlar. Mesela daha geçen dijital hakları koruma konusundaki en büyük vakıflardan birisi olan EFF bir yazı yayınladı. Yazıya baktığımızda sosyal medya platformları Filistin'i destekleyen pozitif paylaşımları gereksiz yere kaldırıyor. Hatta bazılarını İsrail devletinin isteği gerekçesiyle kaldırıyor. Mesela bakın, araştırmada çok ilginç bir şey var. 7 Ekim ile 14 Kasım arasında 9500 tane Meta'ya gönderme kaldırma isteği sağlanmış. Bunu İsrail devleti sağlıyor ve Meta burada %94 uyumluluk oranı yakalamış. Bu isteklerin 9500 isteğin %94'ünü kabul etmiş ve kaldırmış. Şimdi ben zannetmiyorum Meta diğer ülkelerde, diğer birçok ülke Türkiye'de dahil olmak üzere işte gönderi kaldırma isteği veriyorsun. Bütün platformlara böyle bir şey verebiliyorsunuz. Siz bir devlet olarak burada bir sıkıntı var, bunu kaldır diyebiliyorsunuz gerekçe vererek. Ve tabii ki burada platform senin gerekçene bakıyor. Doğru yanlış kaldırıyor kaldırmıyor. Şimdi İsrail'de %94 gibi bir oran mevcut. Ben zannetmiyorum Türkiye'de %94 olsun veya başka ülkelerde %94 olsun. Hiç zannetmiyorum çünkü %94 yüksek bir oran ve bu noktada Türkiye'nin bir haklılık payı var abi şuna. Yani hakikaten ikiyüzlülük yapıyorlar. Bazı ülkelere daha fazla harcalık verirken bazı yerlere daha az harcalık veriyorlar. Halbuki burada olması gereken şey şu. Gerçekten gerekçeye bakarak düzgün bir şekilde
şekilde kaldırmak lazım. Tabii haklılık payı var diyorum bu arada, yanlış anlamayın şimdi. %100 haklı bir yasaklamadır kesinlikle demiyorum. Söylemlerinde haklılık payı var olduğunu söylüyorum sadece. Bir ikiyüzlülük gerçekten söz konusu. Bu arada sadece IFF'in yaptığı araştırmada değil, bir sürü farklı bağımsız vakıfın yaptığı araştırmaya bakacak olursanız bu İsrail-Filistin durumu için doğru olduğunu göreceksiniz. Birçok platform maalesef ikiyüzlülük yapıyor bu konu hakkında ve belki bizim görmediğimiz, yakalayamadığımız birçok konuda da ikiyüzlülük yapıyorlar. Olayın iki noktası var demiştim. Bu olayın ilk boyutuydu. İkinci boyutuysa şimdi şu. Türkiye'de yasaklama süreci benim anladığım kadarıyla yasal yollarla işlenmiyor ya da bu düzgün bir şekilde açıklanmıyor en azından. Bildiğim kadarıyla önceden Türkiye'de bir web sitesi engellenmek istendiğinde bir mahkemeye gidiyordunuz. Gerekçeyi söylüyordunuz. Mahkeme engel kararı çıkartırsa, hatta bir sayfa çıkıyordu hatırlayacak olursanız. İşte şu sayılı bilmem ne mahkeme kararıyla bu site engellenmiştir diye bir ekran çıkıyordu. Bu ekranı çoğunuz hatırlayacaksınız ama şu an günümüzde engellenen birçok web sitesi bu ekranı çıkartmıyor. Neden? Çünkü öyle bir karar yok. Yani mahkemeden öyle bir karar çıkmamış. Yani BTK istediğinde bir siteyi engelleyebiliyor anladığım kadarıyla. Hani burada nasıl bir yasal şey dönüyor anlamıyorum. Dönmüyor anladığım kadarıyla. Yani bakın, anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla diyorum çünkü bir yandan başıma da iş açılsın istemiyorum ama hakikaten durum böyle gözüküyor. Birisi bir şey söylüyor, daha sonrasında yasaklanıyor gibi bir olay söz konusu benim anladığım bu yönde ve buradaki sıkıntı şu. Şimdi diyelim BTK bunu yasaklıyor ya. Diyelim hakikaten bir konuda %100 haklı. Instagram için demiyorum. Farklı bir yerde gerçekten %100 haklı ve bir şeyi yasakladılar. Böyle ağızdan laf çıkarak yasaklandı bir şey. Ama abi o zaman yarın öbür gün başka bir konuda bunu yapamayacaklarını nereden bileceğiz? Mesela DistroWatch diye bir site var hatırlayacak olursanız. Türkiye'de yasaklıydı. Niye yasak oldu bilmiyoruz. Hani BTK'nin sitesine girdiğimizde yasaklı gözüküyordu. Biz de Linux topluluğu olarak DistroWatch'ı kullanıyoruz. Bir anda DistroWatch yasaklandı. Hala yasak mı bilmiyorum ama yasaklamanın bir gerekçesi yok. Yani şimdi buradaki sorun şu. Burada bir hak, hukuk, yasal bir sistem dönmesi lazım. Yani yasal olmadığı sürece bu sağlıklı bir şekilde işlemeyeceği net bir gerçek. İlerleyen tarihlerde herhangi bir şeyi de hak diye kapatabilirler ve yani Instagram öyle basit bir platform değil. Tamam, Instagram 200'lü, Meta 200'lü ama birçok insan burada para kazanıyor. Birçok insan buradan geçimini sağlıyor. Günlük hayatında Instagram olmadan problem yaşayacak bir sürü insan var. Dolayısıyla tak diye bir gece ansızın böyle kapatmak doğru değil. Bunun düzgün bir şekilde süreçlerle işlemesi gerekiyor bence. Mesela şey gibi, yarın öbür günde YouTube bir şey kaldırmadı. Tak YouTube kapandı. Mesela bu noktada ben de sıkıntıya, sadece içerik üreticisi açısından demiyorum. Kullanıcılar açısından da yine mesela Instagram'ı kullanmadan sorun yaşayacak insanlar olabilir. Dolayısıyla bu iş böyle tak diye hemen olmamalı, kapatılmamalı, yasal süreçler dönmeli ve gerçekten %100 haklı olduğunu düşündüğünüz noktada kapatılmalı. Ha, 200'lük konusunda ne yapılmalı diye soracak olabilirsiniz. Abi 200'lük konusunda bu sadece Türkiye'ye yapılan bir şey de değil. Başka ülkelere de yapılıyor dediğim gibi. Ben Meta'nın başka hiçbir ülkeye yine %94 riayet kararı, yani tamam bunu kaldırıyoruz diyeceğini düşünmüyorum. %94 çok büyük bir sayı. Dolayısıyla Meta'nın 200'lüğü var. Yapılan araştırmalarda da, makalelerde de görüyoruz zaten. Ama bunun çözümü tak diye bütün platformu yasaklayıp bunu işini yapanları işinden etmek ya da kullanıcıları tak diye iletişimsiz hale getirmek değil. Yani düşünsenize, bu Meta'nın yasağına WhatsApp'ta dahil olsa ne olacaktı? Birçok insan birilerini arayamayacaktı, yazamayacaktı falan filan. Bu bence doğru olan şey değil. Olacaksa süreçten geçmeli, yasal süreçlerle olmalı. Madem Meta 200'lük yapıyor, 200'lüğe bence bu şekilde karşılık verilmez. Çok daha iyi karşılık verilecek yollar var bence. Ama tabii ki ben devlet büyüğü değilim. Hani ben burada bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve bir teknoloji yorumcusu olarak paylaşıyorum. Ve bu noktalar sıkıntılı noktalar biliyorsunuz. Çünkü işin ucu siyasete de varıyor. Ben siyasete varan konularda konuşmak istemiyorum. Yani hem kutuplaşmalar var, sıkıntılar var. Siyasete uzanınca çok girmek istemiyorum ama burada gerçekten Meta'nın 200 davrandığında özellikle vurgulamak istedim. Çünkü çoğunuz haklı olarak kızıyorsunuz bu alınan karara, ki haklısınız da haksızsınız demiyorum ama öbür yanda da hakikaten bir doğruluk payı var. Ha, bu doğruluk payı bunu haklı yapar mı? Bu kararı haklı yapar mı? Orası tartışmalı. Bence yapmaz. Az önce de bahsettiğim gibi buna karar almanın daha düzgün yolları var ve yasal şekilde alınması gerekli. Belli çerçeve şartlar altında alınması gerekli bence. Ama buradaki ikiyüzlülüğü de görmek lazım. Google Chrome kullanıcılarından özür diliyor. Tabii niye özür diliyor? Gönül isterdi ki reklam engelleyicilerine karşı yaptığı agresif tutumdan dolayı özür dilesinler ama bundan dolayı özür dilemiyorlar. Milyonlarca Chrome kullanıcısının şifreleri yazılım hatası nedeniyle bir anda kayboldu ve bu kişiler hesaplarına giriş yapamadı. Google bundan dolayı özür diledi yani ve bu sorunu yeni bir güncellemeyle çözdüler ama bu güncellemenin gelmesi 18 saat sürdü ve 18 saat boyunca bir sürü insanın şifrelerine erişemediğini düşünün. Acilen bir hesaba gireceksin. Kompleks bir şifre oluşturmuşsun oradaki şifre yöneticisinden. Hatırlamıyorsun, bilmiyorsun. Sıkıntı, 18 saat boyunca şifrelerine erişemedin. Olay şifre yöneticilerine geldiğinde ben tarayıcının içerisinde gömülü olan şifre yöneticilerini kullanmayı sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Onun yerine 3. parti bir şifre yöneticisi kullanmak bana daha sağlıklı geliyor. Benim önerilerim Bitwarden ve KeePass biliyorsunuz ama diğer başka 3. parti servislerde olur. Windows 11 kullanıcıları bu hafta bilgisayarlarını başlattıklarında tam ekran Microsoft reklamıyla karşılaştılar. Sisteminiz başlatıldığında neden OneDrive kullanmanız gerektiğini yazıyor ve OneDrive'ı kullanabilmeniz için aşağıya tuşlar bırakılıyor. Yani şimdi bazılarınız bunu reklam olarak görmüyor. Windows kullanıyorsun, Microsoft'un ürünü ve Microsoft kendi ürününü bilgisayarında tanıtabilir diyorsunuz. Bakın bir
açıdan haklılık payı var ama şöyle bir şey düşünün ha, bilgisayarımı açıyorum, işim var, bir şey yapmam lazım, tak önüme tam ekran, bütün her şeyi kaplayan, OneDrive yükle, OneDrive şöyle güzel, OneDrive böyle güzel, hemen OneDrive kullanmayı başla gibi bir şey çıkarmasa abes kaçıyor. Zaten bildirimlerle sürekli yapıyorlar, bildirimlerle de insanları dürtüyorlar sürekli, bir de tam ekran çıkarınca bana bildiğiniz işletim sistemi seviyesine reklam geliyor. Tamam, ürünün sahibi Microsoft olabilir ama diyelim ben Dropbox kullanıyorum abi, ben zaten kullanıyorum, sen tak diye önüme OneDrive reklamı çıkarıyorsun. İstemiyorum abi, benim kullandığım bir çözüm var zaten burada, ben niye işletim sistemi seviyesinde reklam görüyorum? Ve OneDrive'la Windows Microsoft'un ürünü olsa da reklam her şeyi bozuyor, çalışma ortamı bozuyor, karşıma kocaman tam ekran kendi ürününü tanıtan ve indirmeni isteyen, kullanmanı isteyen bir yazı çıkartıyor, resim çıkartıyor. Bu olacak iş değil ve Windows kullanıcıları her geçen gün daha sıkıntılı reklamlar görmeye devam ediyor. Microsoft ve reklam demişken Microsoft ilginç bir karar alarak Skype'daki reklamları tamamen kaldırdı. Gerçi Skype'ı kullanan kaldı mı bilmiyorum ama artık Skype'ı reklamsız kullanabileceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda YouTube'un sunucu taraflı reklam yerleştirmeyi test ettiğini konuşmuştuk. Bazı kullanıcılar reklam engelleyicisiyle artık videoları izleyemediğini raporladı. Video izlemeye çalıştıklarında siyah ekranda kalıyorlarmış. Benim merak ettiğim sunucu taraflı reklam yerleştirme herkese açıldığında ne olacağı. Yani bir şekilde elbette aşılır. Çünkü YouTube'u kullanan çok fazla insan var ve bu reklamı görmek istemeyen milyonlarca geliştirici var. Bunun üzerine uğraşırlar, bir şekilde çözüm bulurlar. Ama benim merak ettiğim, standart bildiğimiz geleneksel işte uBlock gibi reklam engelleyiciler bunu başarabilecek mi? Yoksa bunun için ekstra uygulamalar, eklentiler kurmamız mı gerekecek? Logitech'in CEO'su size abone bazlı sürekli yazılım güncellemesi alan çok sağlam bir mouse satmak istiyormuş. Logitech'in CEO'su herhalde kafayı yedi. Yani mouse'u satın almak için şu an elimdeki şu mouse'u ben niye abone bazlı her ay para ödeyerek satın alayım? Yani bunu kim yapmak ister abi? Zaten mouse dediğimiz şey bir sefer alıyorsun, yıllar boyu kullanıyorsun. Ha bir de şunu demiş. Düzenli yazılım güncellemesi alacak, çok sağlam olacak. Aslında düzenli yazılım güncellemesi ne verebilirsin? Bir yıl sonraki güncellemede mouse kendi kendine uçmaya mı başlayacak? Yani nasıl bir yazılım güncellemesi verebilirsin? Hakikaten komik yani, gülüyorum. Hakikaten komik. Ha bir de çok sağlam olacak ya, zaten mouse'lar sağlam yani, büyük çoğunluğu en azından. Tabii ki bazı mouse'larda fabrikadan sıkıntı olabiliyor ya da o modelde sıkıntı olabiliyor. Hemen bozulabiliyor ya da bir iki sene içerisinde bozulabiliyor ama ben mesela şu an Logitech B100'ü kullanıyorum. Bu mouse'u ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Yıllar oldu, 3-4 sene olmuştur belki. Ben niye mouse'a abone bazlı para ödeyeyim? Bana çok saçma bir iş fikri olarak geldi. Her şeyi böyle abone bazlı yapmaya çalışıyorlar. Yakında donumuzu da abi abone bazlı alacağız gibi gözüküyor. Birçok sektördeki bilgisayarın çökmesine sebep olan CrowdStrike olayları hala arka planda devam ediyor. Microsoft yeni bir açıklama yaptı ve CrowdStrike çöküşünden etkilenen bilgisayarların 8,5 milyondan çok daha fazla olduğunu itiraf etti. Bu 8,5 milyonu nasıl hesaplamışlar? Bu çökme raporlama özelliği açık olan bilgisayarlardan gelen verilerle hesaplamışlar. Ama çökme raporu açmayan bir sürü bilgisayar var ve bu 8,5 milyona dahil değil. Belki bunun 2 katı bilgisayar daha etkilendi. Bu çökme raporları açık olmadığı için ne kadar olduğunu %100 bilemeyeceğiz ama belki 2 katı olacağını varsayabiliriz. Delta Hava Yolları'nın CEO'su CrowdStrike yüzünden 500 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı ve CrowdStrike'a yatırım yapan kişiler CrowdStrike'ı dava ettiler. İşler CrowdStrike için güzel gidiyor gibi gözükmüyor. Twitch mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi ve bu sayede kullanıcılar yayıncıların kliplerini keşfedebilecekler. Bu TikTok, Instagram Reels stili şöyle kaydırarak keşfedebileceksiniz artık. Twitch kullanıcıları bunu yapabilecekler. Twitch'in en büyük sorunlarından birisi yeni yayıncı keşfetme problemiydi. Ana sayfada bir şeyler çıkıyor ama genelde büyük yayıncılar çıkıyor ve yeni yayıncı keşfetmek hakikaten zor oluyor. Mesela YouTube'un algoritmasına kıyasla Twitch'te bunu başarmak çok daha zor oluyordu. Artık bu klip izleme özelliğiyle belki bir adım olabilir bu noktada. Yeni yayıncılar keşfetmek için iyi olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece mobilde var ve web arayüzünde bu özelliği henüz göremedim. Reddit'in CEO'su ile yapılan röportajda CEO demiş ki Microsoft veya diğer arama motorları Reddit'i linklemek istiyorsa para ödemeliler, yoksa bağlantıları koyamazlar. Şimdi o haberi geçen hafta da biraz konuşmuştuk ama Reddit'in CEO'sunda da bir belli başlı sıkıntılar var abi. Web çıktığından beri arama motorunda bir şeyleri bağlantılamak, yani bağlantıyı arama motoruna koymak, bir bağlantıyı arama motorundan keşfetmek ücretsizdi. Bunun için kimse bugüne kadar para talep etmedi abi. Bir tek Reddit talep ediyor ve Reddit de öyle bir platform ki Reddit kendisi içerik üretmiyor. Reddit çalışanları, Reddit'in CEO'su, Reddit'in bünyesindeki herhangi bir insan içerik üretmiyor. Öyle bir görevleri yok. Reddit'in içeriğini kim üretiyor? Sen üretiyorsun. Sen kullanıyorsan Reddit'i, sen gönderi oluşturuyorsun, sen yorum atıyorsun, sen çözüm paylaşıyorsun. Reddit'te içerik üreten kişiler Reddit kullanıcıları ve sen bu kişilerin yazılarını kullanarak bir zaten yapay zeka konusunda para kazanmaya başladın. Bunu monetize ettiler. OpenAI ile şununla bununla anlaşarak kullanıcıların yazdıkları verileri sattılar bildiğin ve Reddit'in yaptığı hiçbir şey yok. Sadece sana platform sağlıyor. Ama senin verilerini kendi hakları olarak görüyorlar. Yani sen oraya bir şey yazdıysan o senin yazın değil, benim yazım olarak görüyorlar. Ha bir de şimdi linklemeyi para karşılığında yapıyorlar. Yani böyle bir şey tarihte görülmemiş. Bildiğin arama motorunda bir sonuç bulabilmek için, bağlantıyı koyabilmek için ilk defa bir firma ücret talep ediyor abi. Ve burada Google'a da çok kızmak lazım. Neden? Çünkü Google anlaşmış. Google bunu kabul etmiş. Yani Google sen niye bunu kabul ediyorsun abi? Çünkü Google bunu kabul etmese, diğer arama motorları dese ki tamam
kardeşim biz istemiyoruz, çık git dese, Google'da para ödemese, kimse para ödemese, Reddit paşa paşa diyecek ki tamam abi o zaman hani linkleyin, sorun yok diyecek. Ama şu an öyle demiyor çünkü en çok kullanılan arama motoruyla anlaşma imzalamış. Diğer arama motorları linklese de olur, linklemese de olur havasında. Google'a da hakikaten burada kızmak lazım. O zaman şimdi Google'dan ben de talep edeceğim abi. Bizim forumumuz o kadar büyük değil ama o zaman şimdi Google'dan bütün herkes talep etsin. Linklemek için para ödemen lazım diye. Böyle saçmalık var mı bilmiyorum. Yani hem Reddit hem Google burada hakikaten saçmaladılar. Reddit zaten yıllardır saçmalıyordu. Google'dan da bu hareketi beklemezdim. Diyecek bir şey yok abi. Yani bir platform linkleme için para istememeli bence. Meta'nın arttırılmış ve sanal gerçekliğe odaklanan Reality Labs birimi 2024'ün ikinci çeyreğinde 4,5 milyar dolar zarar açıkladı. Reality Labs 2023'te 16, 2022'de ise toplam 13 milyar dolar zarar açıklamıştı. İşte araştırma geliştirme böyle bir şey. Yani milyarlarca dolar zarar etmeyi göze almışlar ve hala da bu şekilde devam ediyorlar. İşin ilginç yanı Mark Zuckerberg'in buna hala inanmaya devam etmesi. Bu da hakikaten ya çok iyi bir ileri görüşlülük var ve Meta bundan 3-4 sene sonra bunun ekmeğini çok iyi yiyecek ya da büyük oranda patlayacak. Bu kadar milyarlarca dolar boşa gidecek. Ama arttırılmış ve sanal gerçeklik bence de ilerleyen zamanlarda teknoloji daha da ilerledikçe daha fazla popüler olabilir. Zuckerberg de bu konuda bir kumar oynuyor. Bakalım tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. Google Chrome'a 2 yeni özellik geliyor. Lens özelliği sayesinde tarayıcınızda gördüğünüz herhangi bir resmi veya yazıyı kolay bir şekilde aratabileceksiniz. Bence bu çok güzel bir özellik. İnternet deneyimini kesinlikle iyileştirebilir ama ben maalesef Chrome kullanmıyorum. Yeni gelen bir diğer özellik açık sekmelerdeki ürünlerin fiyatlarını ve özelliklerini karşılaştırmanızı sağlayacak. Anladığım kadarıyla bunu yapay zeka kullanarak arka planda yapıyor. Açık olan bütün sekmelere bakarak bir tablo oluşturuyor. Hangi ürün ne konuda daha iyi bunları tek tek listeliyor. Bu da yine kullanıcı dostu güzel bir özellik. Chrome artık uBlock Origin'in çalışmayacağı konusunda insanları uyarıyor. uBlock Origin şu ana kadar çıkmış olan en iyi reklam engelleyicisi bence ama maalesef Chrome tamamen Manifest V3'e geçtiği için uBlock Origin gibi birçok eklenti artık kullanılamıyor hale gelecek ve bu nedenle artık Chromium tabanlı tarayıcılarda daha güçsüz reklam engelleyicileri kullanmak zorunda kalacaksınız. Bunun alternatifi ne diye soracak olursanız uBlock Origin yerine uBlock Origin Lite kullanabilirsiniz. Yine güzelmiş bu arada. Kullananlar iyi olduğunu raporluyorlar ama maalesef uBlock Origin kadar iyi olamayacak. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Chrome'dan bahsetmişken yılların Firefox kullanıcısı olarak artık izleyicilerime Firefox'u önermiyorum. Neden Firefox'u önermediğimi merak ediyorsanız hemen buraya tıklayabilirsiniz.